Bugün masamızda Çin kaynaklarının deyimiyle gökyüzü kadar geniş ve aziz olan bir hükümdar. Türk devlet geleneğinin ilk büyük mimarı Teoman Yapgu var. Bu videoda gördüğünüz 3D büstün detaylarını ilmek ilmek boyarken Asya bozkırını titreten Çin Seddi'nin yapılmasına neden olan o büyük liderin Tüman Tanhu'nun epik ve trajik hikayesini dinleyeceksiniz. Ama bu devasa çınarın köklerini anlamak için önce filizlendiği topraklara, yani Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışına gitmemiz gerekiyor. Tarihin derinliklerine, zamanın henüz yazıyla tam olarak evrilemediği o puslu çağlara doğru bir yolculuğa çıkalım. İnsanlık medeniyetinin yerleşik kentlerde, nehir kenarlarında şekillendiği dönemlerde, Asya'nın kalbinde, coğrafyanın en acımasız ve en sert yüzüyle mücadele eden bir halk şekilleniyor. Bugün dünyada yüz milyonlarca insanın ait olduğu, adını askeri dehası ve teşkilatçılığıyla, hürriyet tutkusuyla yerküreye kazıyan bir kavim, Türkler. Peki, Türkler tarih sahnesine ilk kez ne zaman ve nasıl çıktı? Tarihsel kaynaklar ve arkeolojik kazılar, Türklerin kökenini M.Ö. 2500'lere, yani günümüzden yaklaşık 4500 yıl öncesine dayandırır. Altay Dağları'nın eteklerinde, Yenisey Nehri boylarına ve Baykal Gölü'nün güneyindeki o devasa bozkıra uzanan bu süreçte Anav, Afanasyevo, Andronova, Karasuk ve Tagar gibi binlerce yıl öncesine ait kültür katmanları, bu coğrafyada demiri işleyen, atı evcilleştiren ve göçebe yaşamın kodlarını yazan ilk toplulukların, yani Türklerin atalarının ayak izleridir. Özellikle M.Ö. 1700 ile 1200 yılları arasında hüküm süren Andronovo ve ardından gelen Karasuk kültürleri, Türk askeri teknolojisinin atası sayılan tekerlekli arabaların ve tunç silahların bozkırda yaygınlaştığı dönemlerdir. Bozkır, üzerinde yaşayan insanlara karşı hiç merhametli değildi. Yazları kavurucu sıcakların, kışları ise eksi 40 dereceleri bulan dondurucu soğukların hüküm sürdüğü bu coğrafyada hayatta kalmak sürekli bir hareketliliği zorunlu kılıyordu. İşte bu zorunluluk atlı göçebe kültürünü doğurdu. Türkler için at sadece bir binek hayvanı değildi. Onların kanadı, hızı ve hayatta kalma gücüydü. Demiri eritip pusat yapan, çadırını atının sırtında taşıyan bu insanlar doğayla savaşarak çelik gibi sertleştiler. Her bir bireyin doğal birer asker, her bir çadırın ise birer karargah olduğu benzersiz bir toplum yapısı ortaya çıktı. Ancak M.Ö. 3. yüzyıla kadar bu muazzam güç dağınık durumdaydı. Bozkır'ın hırçın çocukları tek bir bayrak altında toplanamamış, boylar halinde birbirleriyle amansız bir egemenlik mücadelesine girişmişlerdi. Bu dağınıklık onları güneydeki yerleşik ve kalabalık Çin medeniyetinin, doğudaki Tunguzların ve batıdaki Yüeyçilerin açık hedefleri haline getiriyordu. Türklerin tarih sahnesinde kalıcı, teşkilatlı ve kurumsal bir güç olarak resmen belirmesi için bu dağınık boyları demir bir yumrukla ve ortak bir ülküyle bir araya getirecek o ulu liderin yükselmesi gerekiyordu. İşte tam bu kaosun ve varoluş mücadelesinin tam ortasından adını tarihin altın sayfalarına ilk Türk devletinin kurucusu olarak yazdıracak o dahi stratejist yükseldi. Tarihi kayıtlara göre tahta çıkış tarihi M.Ö. 220 olarak kabul edilen Tüman Tanhu, yani bizim bildiğimiz adıyla Teoman Yapgu. Pek çok insan Türk devlet tarihini Metehan ile başlatır. Ancak Metehan'ın dünyaya diz çöktüren o muazzam askeri disiplini, ıslık çalan okları ve aşiretleri tek çatı altında toplayan sistemi gökten zembille inmedi. O devasa temeli atan Bozkır'ın asi boylarını kan, evlilik ve diplomasiyle ilk kez tek bir kurultayda, tek bir bayrak altında bir araya getiren kişi babası Teoman'dı. Pek çok insan Türk devlet geleneğini genellikle Metehan ile başlatır. Ancak Mete'nin Asya'yı titreten askeri dehası ve orduları tek merkezden yöneten ıslıklı okları tesadüfen var olmadı. O devasa temeli kuran
Bozkır'ın birbirine düşman boylarını, evlilik bağları, kan ve kusursuz bir diplomasi ile tek bir çatı, tek bir bayrak altında toplayan kişi, babası Teoman'dı. Bugün bu büstün detaylarında, boyaların altında şekillenen o sert çehrede sadece bir hükümdar değil, Çin Seddi'nin yapılış sebebini, Asya'nın dengelerini alt üst eden ve asırlarca sürecek olan Türk devlet geleneğinin ilk meşalesini göreceksiniz. Şimdi arkanıza yaslanın. Türklerin tarih sahnesine çıkışından, entrikalarla, savaşlarla ve trajik bir baba oğul mücadelesiyle dolu Büyük Hun İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesine geçelim. Hikayenin derinliklerine dalmadan önce Türk devlet geleneğinin temelini oluşturan ve genellikle birbirleriyle karıştırılan çok önemli tarihsel bir detaya değinmemiz gerekiyor. Dikkat ettiyseniz Teoman'dan bahsederken ona direkt Kaan veya Han demiyoruz. Teoman Yapgu veya Tüman Tanhu ifadelerini kullanıyoruz. Peki ama neden? Aralarındaki fark ne? Türklerin en eski yönetim şemasında bu unvanların her birinin çok katı ve kutsal bir karşılığı vardı. Kaan ya da Hakan, Türk devlet teşkilatında en üst sınır, imparatorun kendisidir. Töreye göre bir liderin Kaan unvanını alabilmesi için yeryüzündeki tüm Türk boylarını tek bir bayrak altında toplamış olması ve en önemlisi egemenliğinin gök tanrı tarafından onaylandığına, yani kut aldığına inanılması gerekirdi. Kaan mutlak egemenliğin ve birleşik bir imparatorluğun sembolüydü. Yapgu ise ilk başlarda bağımsız bir hükümdardan ziyade teşkilatın en üst kademesindeki bir yönetim unvanıydı. Türk devletleri ilerleyen asırlarda ikili teşkilatla, yani Doğu ve Batı olarak yönetildiğinde merkezdeki Kağan'ın ardından gelen en yetkili kişi genellikle hanedandan olan Batı kanadı yöneticisi, yani Yapgu olurdu. Teoman döneminde, yani M.Ö. 220'lerde ise bu unvan henüz tam anlamıyla merkezi ve küresel bir imparatorluk olgunluğuna erişmemiş, ancak güçlü bir kabileler konfederasyonunu yöneten şefler, liderler için kullanılıyordu. Teoman boyları bir araya getirdiğinde gücünü ve liderliğini bu unvan ile perçinlemişti. Çin kaynaklarında Teoman için geçen asıl unvan ise Tanhu'dur ya da Şanyu. Bu unvan en büyük, sonsuz genişlik ve gökyüzü gibi aziz anlamlarına geliyor. Çin'in en ünlü tarihçisi Sima Qian'ın Shiqi, yani Tarihsel Kayıtlar adlı eserinde belirttiğine göre Çinliler karşısındaki bu liderin sadece bir kabile şefi olmadığını, gökyüzünün altındaki en büyük otorite olduğunu kabul ediyor ve ona Tanhu diyorlardı. Kısacası Teoman, Bozkır'da kralların, hanların ve boybeylerinin üzerinde bir güç kurduğu için Tanhu veya Yapgu unvanlarıyla anıldı. Onun attığı bu unvan ve devletleşme temeli oğlu Metehan döneminde Asya'yı tamamen titretecek, o mutlak kağanlık makamına dönüşecekti. İşte Teoman Yapgu bu güçlü unvanların hakkını vermek ve dağınık boyları kalıcı bir devlete dönüştürmek için gözünü coğrafyanın en kritik ticaret ve strateji noktalarına dikmişti. Milattan önce 221 yılına gelindiğinde Asya coğrafyasında dengeler tamamen alt üst oldu. Çünkü o yıl güneyde Çin tarihinin en acımasız ve en güçlü hükümdarı Qin Shi Huang, 6 büyük krallığı yıkarak Çin'i tek bir bayrak altında topladı ve Çin hanedanlığını kurdu. Artık Hunların karşısında dağınık Çin devletçikleri değil, devasa bir imparatorluk vardı. Ötügen merkezli bu bölge stratejik olarak hayati bir öneme sahipti. Teoman'ın tek sorunu güneydeki Çin değildi. Doğuda amansız düşmanları Tunguzlar, batıda ise o dönemin süvari gücüyle tanınan Yueçiler vardı. Hunlar bu üç büyük gücün arasında sıkışmıştı. Teoman askeri dehasını tam da bu dönemde M.Ö. 220 ile 215 yılları arasında gösterdi. Dağınık haldeki Hun boylarını
konfederasyonu altında topladı. Bu tarihteki ilk organize Türk birliğiydi. Teoman Çin'in yeni kurulma aşamasındaki iç karışıklıklarından faydalanarak İpek yolunun kuzey hatlarını kontrol altına almaya başladı. Ticaret yollarının kontrolü Hunlara muazzam bir ekonomik güç ve demir madeni sağladı. Peki bu durum karşısında Çin ne yaptı? M.Ö. 215 yılında Çin İmparatoru, ünlü General Meng Tian komutasındaki 300 bin kişilik devasa bir orduyu kuzeye, Teoman'ın üzerine gönderdi. Yapılan kanlı savaşlar neticesinde Hunlar Sarınehir dirseğindeki verimli Ordos otlaklarını kaybettiler ve kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. İşte tam bu yenilginin ardından M.Ö. 214 yılında Çinliler Hun akınlarını tamamen durdurabilmek için o devasa projeye hız verdiler. Parça parça olan eski surları birleştirerek Çin Seddi'nin ana hattını inşa ettiler. O set aslında Bozkır'ın atlı kavimlerinin yarattığı korkunun taştan bir anıtıdır. M.Ö. 210'lu yıllara gelindiğinde Teoman'ın ordusu Çin'in ağır zırhlı ve hantal piyadelerine karşı benzersiz bir strateji geliştirmişti. Vurkaç veya hilal taktiği. Ancak bu ordunun en büyük gücü dönemin teknolojisinin çok ötesinde olan kompozit Hun yayları ve daha sonra askeri bir devrime dönüşecek olan ıslıklı oklardı. Bu okların uç kısımlarında kemik ya da ahşaptan yapılmış, üzerinde delikler bulunan küçük hazneler yer alır. Ok yaydan çıkıp saatte yüzlerce kilometre hızla havayı yardığında bu deliklerden giren hava korkunç tiz bir ses çıkarırdı. Eğitim yönüyle incelemek gerekirse bu oklar sadece birer silah değil, aynı zamanda birer haberleşme ve komuta aracıydı. Binlerce atlı süvarinin savaş meydanındaki o kargaşada komutanın sesini duyması imkansızdı. İşte bu yüzden ıslıklı oklar kullanılırdı. Hakan ya da komutan oku hangi yöne fırlatırsa çıkan o tiz ses tüm orduya oraya nişan al ve hücum et emrini verirdi. Aynı zamanda gece baskınlarında yüzlerce ıslıklı okun aynı anda gökyüzünden yağması düşman atlarının ürkmesine ve ordunun psikolojik olarak tamamen çökmesine neden olurdu. Teoman bu askeri yapıyı kurdu. Ancak bu silahın tarihin akışını değiştirecek asıl trajik hikayesi kendi sarayında filizlenen bir entrikayla yazılacaktı. Her büyük imparatorluğun arkasında, saray duvarlarının ardında gizlenmiş karanlık bir trajedi yatar. Teoman'ın en büyük hatası ve belki de en büyük imtihanı, aile içi ilişkileri ve taht varis seçimi oldu. Teoman'ın baş hatunundan doğma, zekası ve savaşçı ruhuyla bilinen büyük oğlu Metehan, Hun töresine göre doğal varisti. Ancak Teoman sonraki yıllarda başka bir kadına aşık oldu. Bu ikinci kadından da bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İkinci hatun kendi oğlunun tahta geçmesini istiyordu ve Teoman'ın aklını çelmeyi başardı. Sarayda korkunç bir entrika tezgahlandı. Plan şuydu: Mete ortadan kaldırılmalıydı. Ama bu töreye uygun, yani doğrudan babasının eliyle değil, düşman eliyle olmalıydı. M.Ö. 210 civarında Teoman, batıdaki güçlü komşusu Yueçiler ile barış anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın güvenliği için töre gereği bir rehin verilmesi gerekiyordu. İkinci hatunun kışkırtmalarıyla Teoman, öz oğlu Mete'yi Yueçilere rehin olarak gönderdi. Olay burada bitmedi. Mete daha Yueçilerin karargahına yeni varmışken Teoman ani ve beklenmedik bir şekilde Yueçilere savaş ilan etti ve ordusuyla sınırı geçti. Bu ne anlama geliyordu? Oğlumu infaz edin, savaşı başlatıyorum demekti. Teoman öz oğlu ve geleceğin büyük hakanını ölüme terk etmişti. Ancak Mete sıradan bir şehzade değildi. Babasının niyetini ve kendisine kurulan tuzağı fark etti. Yueçiler onu öldürmek için harekete geçmeden hemen önce muhafızları atlatmayı başardı ve en hızlı atlardan birini çaldı.
ve Bozkır'ın zorlu şartlarında günlerce at sürerek Hun topraklarına, babasının karşısına geri döndü. Mete babasının çadırına girdiğinde Teoman şok olmuştu. Karşısında ölüme gönderdiği ama ölümden kaçıp gelen gözü pek bir savaşçı duruyordu. Teoman oğlunun bu muazzam cesaretini ve hayatta kalma becerisini takdir etmek zorunda kaldı. Töreye ve halkın gözündeki prestijine gölge düşürmemek için Mete'nin emrine 10.000 atlıdan oluşan bir tümen verdi. İşte bu karar Teoman'ın sonunun başlangıcı oldu. Mete babasını affetmemişti. Kendisine verilen 10.000 askerini Asya tarihinin görmediği bir disiplinle eğitmeye başladı. Askerlerine kesin bir emir verdi. Ben ıslıklı okumu hangi hedefe çevirirsem sorgulamadan tüm oklarınızı o hedefe atacaksınız. Okunu atmakta tereddüt edenin başını anında uçuracağım. Mete ordusunu test etti. Önce en sevdiği atına ok attı. Tereddüt eden askerlerini öldürdü. Sonra en sevdiği eşine ok attı. Yine tereddüt edenleri infaz etti. En sonunda askerler anlamıştı. Mete'nin oku nereye giderse ölüm oraya yağacak. Ve o tarihi an geldi. Milattan önce 209 yılının sonbaharı. Teoman Yapgu, eşleri, devlet adamları ve korumalarıyla birlikte Bozkır'da sürek avına çıkmıştı. Mete ve sadık 10.000 askeri de yanındaydı. Ormanın derinliklerinde av esnasında Mete ansızın yayını gerdi. Islıklı okunu çıkardı ve kendi babasına, imparatorluğun kurucusu Teoman Yapgu'ya nişan alıp fırlattı. Hava korkunç bir ıslık sesiyle sarsıldı. Saliseler içinde Mete'nin arkasındaki binlerce asker yaylarını çekti ve Teoman'ın üzerine ölüm yağdı. Teoman Yapgu yüzlerce okun hedefi olarak atının sırtından düşerek can verdi. Milattan önce 209 yılı Türk Kara Kuvvetleri'nin de resmi kuruluş yılı olarak kabul edilen ve Metehan'ın tahta geçip Asya Hun İmparatorluğu'nu gerçek bir küresel güce dönüştürdüğü yeni bir çağın başlangıcı oldu. Teoman Yapgu'nun ölümü trajikti. Evet. Ancak kurduğu devlet, ektiği tohumlar Asya'yı tamamen değiştirdi. Eğer Teoman o dağınık boyları bir araya getirmeseydi, Çin'e karşı o direnişi başlatmasaydı, bugün ne Metehan'dan ne de asırlar sürecek olan Türk devlet geleneğinden bahsedebilirdik. O, Asya bozkırlarında çadırları birleştiren, devlete tümen kavramını kazandıran ve adını tarihe ilk Türk hükümdarı olarak kazıyan ulu bir atadır. Bugün masamızda duran bu büst, Ötügen rüzgarının, Çin Seddi'ni titreten nalların ve asırlar boyu sürecek bir egemenlik davasının somut bir hatırasıdır. Bir sonraki tasarım ve bir sonraki tarihi hikayede görüşmek üzere. Esen kalın.